Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizlerle tam kıvam, tam ölçü harika bir irmik helvası tarifi paylaşmak istiyorum. İnanın bu lezzet başka hiçbir yerde yok. Sizler de bizim gibi irmik helvasını seviyorsanız eğer bu tarif tam size göre. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Şimdi sizlerle helvanın kıvamını paylaşmak istiyorum ki sonuçta nasıl bir lezzet yiyeceğinizi sizler başta görün istedim. Bakar mısınız kıvamına? Şerbetli tatlı lezzetinde harika bir helva. Bakın bulgur gibi dağılmıyor tane tane. Çok lezzetli. Şimdi sizleri çok fazla bekletmeden hemen helvamızın yapım aşamalarına geçelim. Helva yapacağımız tencereyi ocağa alalım. İçerisine 200 gram tereyağı ya da 200 gram margarin alıp erimesini sağlayalım. Diğer taraftan şerbetini hazırlayalım. Bunun için bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şekeri ve 3 su bardağı suyu alalım. Karıştırdıktan sonra ocağın altını açalım ve kaynamasını bekleyelim. Şerbetimiz kaynayınca kısık ateşte sadece 3 dakika kaynatıp ocaktan alabiliriz. Çok uzun süreli kaynamasına gerek yok. 3 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Şerbeti bir kenara alalım ve biz helvamızı kavurmaya başlayalım. Yağımız tamamen eridi. Burada tereyağının iyice kızarması gerekiyor arkadaşlar. Yakmadan yağı iyice kızartalım. Sonra içerisine 2,5 su bardağı irmiği alalım ve kısık ateşte kavurmaya başlayalım. İrmik helvasının en önemli püf noktalarından bir tanesi arkadaşlar, altın sarısı rengini alana kadar kavrulması. Bu yüzden kısık ateşte hiç bırakmadan sürekli karıştıra karıştıra kavurmaya devam edelim. Helvamızın renginin daha parlak olması için içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. İrmiğin rengi hafif sararmaya başladı. Bu aşamada içerisine 50 gram dolmalık fıstık ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Ben bugün fıstıklı irmik helvası yaptım. Sizler dilerseniz cevizli, fındıklı, fıstıklı ya da susamlı bile yapabilirsiniz. Hepsi çok yakışacaktır irmik helvasına. Hiçbir şey kullanmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ama bu koyduğumuz fındık ya da fıstık helvaya ekstra bir lezzet katacaktır. Evet, irmiğimiz gördüğünüz gibi altın sarısı rengini aldı. Şimdi artık şerbetle buluşturabiliriz. Şerbetimizin ilk sıcaklığı çıkmıştı. Bu aşamada şerbeti azar azar ilave edelim. Dikkat edelim, elimizi yakmayalım. Karıştırarak tekrar kalan şerbeti de ekleyip tamamen şerbetin çekmesini sağlayalım. Bütün videolarımda olduğu gibi bu tarifte de kullandığım malzemeleri videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, helvamız kaynamaya başladı. Karıştırmayı bırakmayalım. Ara ara bu şekilde karıştıralım ki şerbetinin her yeri eşit miktarda çeksin. İrmik helvasını yaparken ne zaman ocaktan almanız gerektiğini şimdi sizlere bir püf noktası vererek anlatacağım arkadaşlar. Helvayı yaparken bakın sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Hem kavrulma aşamasında hem de şerbetinden sonra. Şerbet verdikten sonra bu şekilde tencerenin kenarına yapışmıyorsa helva kıvamı tam demektir. Bakın şimdi karıştırdıkça helva kaşığımın etrafında dönmeye başladı. Kıvamı harika. Artık ocaktan alabiliriz. Kesinlikle bakın tencerenin kenarlarına yapışmıyor. Şimdi sizlerle küçük bir püf noktası daha paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yıllardır ben irmik helvası yaparım ve yiyen herkes helvamın çok güzel olduğunu söyler. Ben irmik helvası yaptıktan sonra demlenme aşamasında kesinlikle tencerenin kapağını kapatmıyorum. Bu şekilde ağzı açık bir şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Çok ama çok lezzetli oluyor. Tencerenin kapağını kapattığınız zaman pilav gibi olacaktır. Hiç istemediğiniz bir dokusu olur helvanızın. Bakar mısınız? Ocaktan aldıktan 5 dakika sonra kıvamı bu şekilde. Helvayı dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk servis yapabilirsiniz. Biz sıcak sevdiğimiz için ilk sıcaklığı çıkan helvayı bu şekilde kupta servis yaptım arkadaşlar. Kupun içerisine bir poşet aldıktan sonra helvayı alıp sonra ters çevirdim. Poşet kullanmamın nedeni helvanın kupa yapışmasını engellemek. Son olarak üzerine biraz antep fıstığıyla süsledikten sonra
İrmik helvamız servise hazır. Bakar mısınız, rengi, dokusu, kıvamı tek kelimeyle muhteşem bir helva oldu. Tekrar sizlerle kıvamını paylaşmak istiyorum. Gerçekten bu tarifi bir defa denedikten sonra inanın başka bir tarif yapmayacaksınız. Tamamen şerbetli bir tatlı kıvamında harika bir irmik helvası oldu. Sizlerle kıvamını tekrar paylaşmak istiyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ne kadar çok yorum yaparsanız videom o kadar çok kişinin karşısına çıkacaktır. Bildirim zilini tümü olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonuna basarak da bütün tariflerimi dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik kıymetli takipçilerim. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.